Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda pek çok farklı projelerinizi süslemekte kullanabileceğiniz tığ işi gül çiçek yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım çiçek desenlerinde gülün farklı renk kombinlerini uyarlayabilir ve gülü istediğiniz kadar büyüterek küçültebilirsiniz. Ve gülün yapılışında kullanacağım iplerin markası Alize Cotton Gold iplikler arkadaşlar. 100 gram ve 330 metrelik ipler. Tığ numarası olarak ise 2,75 milimetre ile gül desenlerini öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğendiyseniz haydi vakit kaybetmeden çiçeğin yapılışına başlayalım. Çiçeğin yapılışına gülü dikmek için bir miktar ip bıraktıktan sonra ilk düğümü atalım ve çok sıkı olmayan 75 zincir yapalım. ...75 zinciri yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5. zincirin içerisine ikili trabzan yapalım. 3 zincir. Aynı boşluğun içerisine ikili trabzan yaparak ilk V dikişini oluşturmuş olduk. Bir zincir, 3 boşluk atlayalım ve aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, 3 zincir, ikili trabzan yaparak V dikişi oluşturalım. Bir zincir, 3 boşluk atlayalım. Aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, 3 zincir, ikili trabzan yaparak tekrar V dikişi oluşturalım. Ve bu şekilde sıra sonuna gelene kadar yan yana toplam 18 tane V dikişi yapacağız arkadaşlar. Şu an 3 tanesini yaptık. Kalanlarını da yaparak 18'e tamamlayalım. Ve her V dikişi geçişinde bir zincir yapmayı unutmayalım. Yan yana 18 tane V dikişini yaptıktan sonra bir zincir, 3 boşluk atlayalım. İkili trabzan yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, deseni çevirelim ve bir zincir boşluğuna sık iğne yapalım. V dikişi boşluğuna 10 ikili trabzan yapalım. Ve 10. ikili trabzanı yaparken ikinci renge geçiş yapalım. Bir zincir. Şimdi sarı ipi de alttan yürüterek devam edeceğiz ve sıra sonuna kadar iki ipi aynı anda ilerleteceğiz. 2 V dikişi ortasındaki boşluğun içerisine sık iğne yapalım. Sarı ipi alttan yürütmeyi unutmayalım. Sonraki V dikişi ortasına 10 ikili trabzan yapalım. Onuncu trabzanı yaparken tekrar sarı renge geçiş yapalım. Son 2 ilmeği sarı ile kapatalım. Kırmızı ipi alttan taşıyarak 2 V dikişi ortasına sık iğne yapalım. Sonraki V dikişi ortasına 10 ikili trabzan.
10. ikili trabzanı yaparken tekrar kırmızıya geçiş yapalım. 2 V dikişi ortasına sık iğne yaptıktan sonra sonraki V dikişine 10 ikili trabzan yapalım ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Her V dikişine 10 ikili trabzan yapalım ve her V dikişin sonrasında da renk değişimi yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son 2 V dikişi ortasına kırmızı ile sık iğne yapacağız. Ve sarı ipi alttan yürütmeye devam ederek son V dikişinin içerisine de 10 ikili trabzan yapalım. On trabzanı yaptıktan sonra sıranın sonunda bulunan zincirin tepesine kaydırma yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra hem sarı ipi hem de kırmızı ipi keselim. Ve bu iki ipi de arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyelim. Ve şu anda yapmış olduğumuz bu parçaya gül görüntüsünü vereceğiz. Başlangıçta bırakmış olduğumuz ipe iğneyi takalım. Ve burayı bu şekilde öncelikle kıvıralım. Ve iğne ile sabitleyelim. Şimdi yapmış olduğumuz bu deseni kendi ekseni etrafında çevirerek tur attıralım. Burayı sıkı sararsanız küçük bir gül elde edersiniz. Daha gevşek sarım yaparsanız biraz daha büyük bir gül elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Ve bu görüntüyü hiç bozmadan iğne yardımıyla arka taraftan dikişler atarak sağlamlaştıralım ve sıkıştıralım. Evet, yapmış olduğumuz bütün zincirlerin içerisinden iğnenin geçtiğini emin olduktan sonra arka taraftan düğüm yaparak ipi kesebilirsiniz. Evet, böylelikle gülün tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.